Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için taze soğanlı pırasalı kiş tarifim var. Bu tarifi henüz tatmayıp denemediyseniz mutlaka bu tarifle yapmanızı tavsiye ediyorum. Fazla vakit harcamadan bu lezzetli tarifime hemen başlayalım. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine 2 adet yumurtamızı kıralım. Bir çay kaşığı tuz ekliyorum. 200 gram tereyağı ekliyorum. Tereyağımı ekledikten sonra yarım su bardağı su ekliyorum. Ve toplamda 3,5 su bardağı un ekliyorum. Un, tereyağı, tuz ve yumurtayı el çırpıcısıyla güzelce çırpalım. Sonrasında 3,5 su bardağı unumuzu ekleyelim. Unumuzu da ekledikten sonra elimizle güzelce tart hamurumuzu yoğuralım. Yumuşacık bir kurabiye hamuru, tart hamuru hazırlayalım. Hamurumuzu hazırladıktan sonra 2 yağlı kağıdın arasını alıp açacağız. Bir kenarda hamurumuzu bekletelim, sonra iç harcımızı yapmaya başlayalım. 2 yağlı kağıdın arasına hamurumu aldım. Elimle şöyle bir açtım. Sonrasında merdane yardımıyla ince bir şekilde hamurumu açıyorum. Hamurunuzdan eğer arta kalan hamur malzemesi kalırsa onunla da ayrı bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Benim hamur malzememden tart kalıbıma göre çok az hamur kaldı. Onunla da sonrasında pırasalı olarak kiş hazırladım. Küçük boyutta. Hamurumuzu açtıktan sonra yağlı kağıdımızı kaldıralım. Ve hamurumuzu hemen tek bir hamleyle tart hamurumuzun içerisine yerleştirelim. Benim kullanmış olduğum tart boyutu klasik 28 santimlik tart kalıbı ölçüsünde. Daha büyük yaparsanız bu malzeme ölçünüz tam yetecektir. Özellikle böyle dikdörtgen borcamda yaparsanız tam yetecektir. Benim kalıbım bir tık daha dikdörtgen borcamdan küçük, 28 santime 28 santim ölçüsünde. Kurabiye hamurumu bu şekilde yerleştirdikten sonra çatalla noktacıklar oluşturuyorum. Bu işlemi mutlaka yapalım çünkü kurabiye hamurumuzu önden pişireceğiz. Fırına verdiğimiz zaman ortasında kabarcıklar oluşmaması için, kabarmalar oluşmaması için mutlaka çatalla delikler oluşturalım ve fazla kabarmasın. Şimdi fırınımızı önceden ısıtılmış 180 derecelik fırın ayarında yaklaşık 15 dakika kadar pişirelim. Çok fazla pişirmiyoruz. Hafif rengi döndüğü zaman piştiğinden emin olduktan sonra fırından alabiliriz. Fırınımızda kurabiye hamurumuz pişerken hemen taze soğanlı pırasalı harcımızı hazırlayalım. Yaklaşık 7 dal taze soğan doğradım. Ve 1 adet büyük boy pırasa doğradım. İnce ince bu şekilde doğradım. Hem taze soğanları hem pırasayı güzelce ayıklayıp yıkadıktan sonra yemeklik olarak doğradım. Ve 2-3 yemek kaşığı sıvı yağında kavuruyorum. 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiberi ekliyorum. Kavrulduktan sonra ve çok az da tuz karıştırıyorum. Taze soğan harcımız bir kenarda beklerken kremalı sosumuzu hazırlayalım. 2 adet yumurtamızı uygun bir kasenin içerisine kıralım ve 1 paket yani 200 mililitrelik ölçüsünde sıvı yağımızı ekleyelim. Çırpıcıyla elimizle güzelce çırpalım. 1 adet muskat cevizinin hemen hemen yarısını rendeleyelim. Dilerseniz toz muskat da kullanabilirsiniz. Muskat kullanmanızı tavsiye ederim. İnanılmaz farklı bir lezzet katıyor. O yüzden olabildiğince bulabilirseniz ekleyin. Bulamazsanız da eklemeden de tabii ki yapabilirsiniz. Kurabiye hamurumuz pişti. Bu şekilde hafiften pembeleştikten sonra fırından aldım. Ben tam fırında 15 dakika tuttum. Hemen taze soğanlı pırasalı karışımımı döküyorum. Sonrasında beyaz peynir dilimleyerek üzerine ekliyorum. Bu aşamada istediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Sevdiğiniz tulum peynir veya farklı peynir çeşitleriyle de bu katı hazırlayabilirsiniz.
Her katı ayrı lezzetli bir tariftir. Mutlaka deneyin. Sade peynirle de yapabilirsiniz veya peynirli maydanozlu da yapabilirsiniz. Ispanaklı olarak da hazırlayabilirsiniz. Ispanaklı kiş de çok lezzetli oluyor. Ama benim en sevdiğim bu şekilde pırasalı, taze soğanlı, peynirli kiş tarifi. Denedikten sonra yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Şimdi dilimlediğim beyaz peynirlerini pırasalı, taze soğanlı karışımın üzerine döküyorum. Peynirlerimizi ekledikten sonra üzerine kremalı karışımımızı da dökelim. Sonrasında kaşar peynir rendesini serpelim. Kaşar peynirin miktarını ve beyaz peynirin miktarını kendi damak zevkinize göre belirleyebilirsiniz. Ben gördüğünüz gibi göz kararı olarak beyaz peynirini dilimledim. Büyük bir dilimi kare kare kesip serptim. Üzerinde de kaşar peyniri olacağı için taze soğanın ve pırasanın tadını çok baskın gelmesini istemediğim için az ekledim. Kaşar peynir rendesini de serpiyorum. Sonrasında tekrardan fırına veriyorum. Önceden ısınmış 180 derecelik fırın ayarında kurabiye hamurumuzun altı ve üzerindeki kaşar peynirler kızarana kadar pişirelim. Bu aşamadan sonra da tekrardan ben bir 15 dakika pişirdim. 15 dakikanın içerisinde üst kısmında güzelce kızardı ve kurabiye hamurumuz da çok güzel pişti. Yakından da gördüğünüz gibi iştah açıcı, tam bir öğün yemeği gibi lezzetli oldu. Dilerseniz gün sofralarınızda, dilerseniz de öğün olarak tüketebileceğiniz çok lezzetli bir tarif. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Taze soğanlı, pırasalı, peynirli kişimizi dilerseniz sıcak sıcak da hemen dilimleyebilirsiniz. Biraz soğuduktan sonra da dilimleyebilirsiniz. Ben sabırsızlandığım için hemen sıcak sıcak dilimledim. Çünkü kaşar peynir rendesi de çok güzel eridi. Bu şekilde daha çok seviyorum. Yakından hemen sizlere iç dokusunun kıvamını göstermek istiyorum. Sizler yakından tarifimin iç dokusunu, lezzetini izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Tarifimi denedikten sonra yorum kısmına düşüncelerinizi yazarsanız henüz bu tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerime fikir olmuş olacaktır. Şimdiden tüm destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Beni hangi şehirden veya ülkeden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Hepinize teker teker dönüş sağlıyor olacağım. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.